Merhabalar, Ocak ayına hoş geldiniz. Bolluğuyla, güzelliğiyle, iyi çalışmalarla, güzel çalışmalarla bereketinizi arttırsın sevgili takipçilerim. Ocak ayı, evet Oğlak ayı, yoğun Oğlak stelyumuyla başlıyoruz. Güneş, Mars, Venüs, Merkür hepsi böyle Oğlak'ta güzel bir birleşimle önce o üçlü Güneş, Mars ve Venüs bir arada hepsi Jüpiter'e karşı etkin bir şekilde hareket edecek. Jüpiter de burada yengeçte retrodaydı biliyorsunuz. Yaptığınız her çalışmayı, her konuyu, azmi, her türlü konuyu büyütmeye hazırım der Jüpiter burada. Gerçekçi planlar, değer verdiğimiz konularda etkin, azimli, kararlı görüşler bu ay çok etkin olacak. Çalışan, azimle, uzun vadede plan yapan, denge kuran insanlar bu ay kazanacak. Kendi ihtiyaçlarınızı netleştirmek, iş, kariyer, yeni hedeflere odaklandığımız bir Ocak ayı olacak. Ocak zaten hani adeta bir ocağın, yemeğin hazırlanması, ateşin yakılması, ocağı anlatan tüm konular bu ayın içinde ve fazlasıyla Oğlak'la beraber azimli, çalışkan, Oğlak içimizdeki o anne baba, iç ebeveyn, gerçekçi olan ses. Jüpiter yengeçte özellikle duygusal konular çok yoğun bir şekilde aya gireceğiz. Kendimizi sevmek, beslemek, sevdiklerimizi, ailemizi güven içinde korumak bunlar çok etkin olacak bu ay. Ayın ikinci yarısından sonra göreve hazır sorumluluklar, iş geliştirmek isteyen Oğlak yeni ayına doğru gidiyor olacağız. İkili ilişkilerde işte artan yükümlülükler artıyor olacak bizim için ve özellikle 26 ve 27 Ocağı çok dikkat. Uranüs'le sert etkileşime giriyor. Ayın sonundaki bu iki etki Uranüs, Mars, Plüton bir arada. Burada Uranüs'te sert etki yapacak. Bunları tek tek burcunuza göre zaten anlatıyor olacağım. Ve 30-31 ay sonu Ay Jüpiter'le çok olumlu günler. Lütfen kullanın. Bu ayın en çok etkilenen burçları Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olacak. Evet hemen 3 Ocak Cumartesi Yengeç Dolunay'ı bakıyoruz. 13.07'de Türkiye saatiyle Yengeç Dolunay'ına hoş geldiniz. Yengeç Dolunay'ı besleyici, şanslı, olumlu Yengeç Dolunay'ı evet 13 derecede gerçekleşecek ve aile, ev, güvenlik onları koruma altına almak, verimleştirmek, beslemek, büyütmek, sevdiklerimizle bir arada olmak, ev, evlak, toprak işlerimiz bunlarla ilgili özellikle Jüpiter'le kavuşum yapan çok güzel bir dolunay etkisi içinde olacağız. Ev ve iş dengelerimiz çok etkileniyor bu dolunayda. Yaşamımızda yaptığımız her konu, meşgalelerimiz, kariyerimiz, mesleğimiz bunlarla ilgili çalışmak, büyütmek, geliştirmek her şey iyi olacak, her şey güzel olacak demek. Öte yandan daha iyi olması için daha fazla çalışmalıyım diyen Oğlak ve Yengeç karşıtlığını yaşadığımız bir dolunay çok etkin. Burada Ay Sirius'la beraber sabit yıldızlardan eski Mısır'da Sirius sabit yıldızı Güneş'ten sonra Güneş gibi 4 kat büyüklükte bir sabit yıldız Güneş yerine koydukları yeni işleri başlatmak için, niyet etmek için tohumlarını gerçekleştirdikleri bir süre içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle toplumda ileri gelenler, liderler, mevki sahibi kişiler bunlarla ilgili çok yoğun ifadeler taşıdığı gözükmüş. Tabii ki o zamanlarda Mısır'da o zaman yaşayan firavunlar ve işte büyükler ve bilge kişilerle ilgili pek çok çalışmaların ortaya çıktığı Sirius zamanından bahsediyoruz. Aynı zamanda bugün Yengeç Dolunay'ı ayın özellikle Sirius'a kavuşması, niyetler, dilekler, olumlamalar, manifestler yapmak istediğiniz her konudaki düşünceleri netleştirip onların üstüne yoğunlaştığınızda bir dolunay olacak. Tabii ki ASC Miraç'la kavuşuyor. Miraç yıldızı, girişimler, iş, kariyer bunları da büyütecek. Her şeyi büyütecek bir dolunayla beraberiz. O yüzden burada duygularımızı dengeleyebilmek, orantılamak, ailemiz, sevdiğimiz kişileri güvence içine almak ama aynı zamanda parçası olduğumuz o toplum, karşı evindeki oğlakla bu değerlerin gerçekçiliğini görebilmek, dengeleyebilmek çok önemli olacak. Evet iş kariyer alanında geçmiş yükümlülükleri görmek, tartmak, tanımak, bunları düzenlemek adına da çalışacak kimilerimiz için kararlı, azimle yeni konuların net bir şekilde ortaya çıktığı bir süre. Oğlak stelyumu aynı zamanda fedakarlıkları da simgeliyor sevgili takipçilerim. Burada görevlerini yerine getirmek, işte evde iyi bir anne olmak, iyi bir baba olmak, onlara iyi bir ortam sunmak, burada güven sağlayabilmek çok önemli. Fakat burada yine Ay
Jüpiter'le beraber abartılı tutumlar, abartılı fedakarlıklar, abartılı çalışmalar, abartılı korkular, endişeler, bunlara çok dikkat etmeliyiz. Onun haricinde çok olumlu, şifa getiren, iyimser, güzel. İkili ilişkilerde oldukça güzel, bereketli, verimli, güzel bir dolunay. Burada yalnız göz ardı ettiğiniz konular, o Oğlan karşıt evindeki, onlara da dikkat etmek gerekiyor. Orada içimizdeki o anne babanın sesi, adeta her şey iyi olacak. İşte sevgi, şefkat, korumak, empati, bunlar güzel olacak derken Oğlak oradan hayır, hakiki görevlerini yap, işlerini tamamla, paranı kazan, işlerini tamamlamak için görevlerini gör, bunlar için emek harca diyen sesle beraber bizimle olacak. Burada paradan yana emlak, toprak işleri olan insanlar varsa çok güzel, çok olumlu, çok verimli alım satım işleri ortaya çıkabilir. Burada özellikle vergiler, emlak, krediler, kiralar, yaşam standartları, aynı zamanda gelenekselci yapıyla yenilikçi yapıyı bir araya getiren de bir yapısı var. Satürn Neptün balık burcunda, Neptün son derecelerden geçiyor. Burada Merkürle karelenmekte. Bu da düşüncelerimize, karar verdiğimiz konularda ikilemde kalabileceğimizi gösteriyor. Biraz yurt dışı işleriniz varsa burada bazı konularda ikilem yaşayabilirsiniz. Önemli olan iyi niyet, abartmadan gerçekleri görerek dengeli bir şekilde ilerlemek diyor Yengeç dolunayı. Çok verimli. Lütfen değerlendirin. İşlerinizi, odak noktanızı belirleyin, düzenleyin. Ocak size bu anlamda çok güzel kapılar açacak. Sağlık konularında demiştik, Neptün'ün son derecelerden geçmesi özellikle kafa karışıklıkları, akciğerler, bronş salgınlıkları, alerjiler, bu gibi noktaları tetikleyebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ay yengeçte yine mide, bağırsaklar, mukoza salgıları, işte bronşlar, tutulmalar, meme, akciğer, bu gibi konularda lenf bezleri, bunları tetikleyebileceğini gösteren bedenle ilişik yerler. İş ve ilişkiler konusunda oldukça verimli, gelişen, şanslı bir dolunay bizlerle. Güzellikler, bolluklar getirsin. Güven temalarımızı, aile konularımızı, sağlıklı güzel bir ev almak, evde yaşamak, iyi bir işte güzel bir şekilde var olmak, bunlarla ilgili düşüneceğimiz ve burada dengeleri ve gerçekleri görerek hareket edebileceğimiz yengeç dolunayı hepinize bolluk, bereket ve huzur getirsin. Hemen bu ayın önemli güzel tarihlerine de şöyle bir bakalım. Evet, 6-7 Ocağı kullanın. Venüs cazimi günler dediğimiz ayın başında 15'ine kadar gerçekten güzel etkiler içinde olacak. Güneş, Mars, Venüs cazimi Oğlak'ta hareket ediyor olacak. Evet, Jüpiter'le karşıt ama verimli günler, cesaret, azimi yükselttiğiniz, burada hedef odaklandığınız konuları büyüterek, geliştirerek çalışmalar yapabileceğiniz güzel, etkin bir ay. Özellikle Venüs'ün cazimiye oluşu, güzellikler, bakımlar, genel güzel işlemleriniz için kullanabilirsiniz. İlişkilerde aşk, evlilik, ikili ilişkilerde çok önemli, çok güzel günler. 6-7'sini kullanın. 4 Ocak çok verimli. Ay Jüpiter'le beraber kavuşuyor. Hemen zaten Yengeç dolunayının akabinde olacak, çok verimli. Yine 6-7 Ocak demiştik. 7 Ocak Venüs Mars Oğlak'ta kavuşuyor. İkili ilişkilerde verimli, etkin günler. Burada sorumluluk almak istediğiniz işleri geliştirmek, hareketlendirmek, enerji katmak için, birden fazla işi çözebilmek için olumlu günler. 9-10 Ocak Güneş Mars kavuşuyor. Çok etkinim, spora başlamak, zorlu kişilerle, etkin kişilerle bir araya gelmek, azim, cesaret göstermek istediğiniz girişimler için kullanabilirsiniz. Ancak karşısında Jüpiter olduğu için zorlu, agresif, rekabete kaçan konuları lütfen dengeleyin. Bugünlerde biraz stresle, dinamik enerjiyle beraber gerginliğin de artabileceğini gösteriyor. Ve 17 Ocak yoğun Oğlak stelyumu tam olarak kavuşuyor. Venüs 29 derecede Jüpiter'le karşıt yapacak. Burada ikili ilişkilerde kritik geçişler olabilir. O yüzden olayları lütfen büyütmemeye, hani kalp kırmamaya, özellikle para ve alışverişlerde çok dikkat etmemiz gereken bir süreyi anlatıyor. Bu tarihleri kullanabilirsiniz. Bir de ayın sonu çok çok güzel olacak. 18 Ocak Pazar, Oğlak yeni ayına hoş geldiniz. Türkiye saatiyle 22:53 civarlarında olacak ve tabii ki Oğlaklar çok etkileniyor. Üretken, yaratıcı, gerçekçi Oğlak yeni ayı 28 dereceyle gerçekleşecek. Üretken, çalışkan, azimli, kararlı, niyetleri yapmak istediği, hayatta yapmak istediği tüm konuları ortaya çıkartıyor. Bize yapmak istediğimiz işler, ikili ilişkiler, aşk, sağlık, fedakarlıklar, çalışmalar, bunları ortaya çıkartan bir yeni ay olacak. Oldukça üretken demiştik. Çalışkan etkileri dolunay. Burada yükseleninde Başak var. Başak'la beraber tabii ki detaylı analiz yaparak yatırımlarımızı geliştirmek için çalışmalar, ün, mevki, sanat, bilim,
İkili ilişkiler, hangi konuyu geliştirmek istiyorsanız Oğlak yeni ayı diyecek ki gerçekleri gör ve çalışmaya başla. Aynı zamanda içsel olarak kendi iç varlığımız, içsel çocuğumuz, yine o karşıt evinde biliyorsunuz Jüpiter yengeçteydi. Karşılaştığımız durumlarla ilgili, kişilerle ilgili iç sesimiz, şefkat arayışımız, empati arayışımız, saygı, sevgi arayışımız ve aynı zamanda hemen karşısında görev ve sorumluluklar, bilincimiz, yükler bu seviyede çalışan bir Oğlak yeni ayı olacak. Burada içinizdeki çocuğu görün, yaratıcı, üretken yanlarınızı sevgiyle, güvenle sarmalarken çalışmalar için kolları sıvayın diyen bir Oğlak yeni ayına merhaba diyoruz. Uçurtma kalıbı var. Uçurtma kalıbı dediğimiz astrolojide önemli bir açı, hemen apexinde de Başak var. Bu ne demek? Güney ay düğümü Başak var hem de. Çalışmalar için, hayatta hedeflediğiniz noktalar için detayları gör ama arındırıp temizlenip arkanı dönüp bırakman gerektiğini de bil diyor. Uçurtma kalıbının tabii ki en tepesinde Satürn ve Neptün var. Burada diyor ki size bazı konuları ben ayıklıyorum. Hayatınızdan bazı şeyleri çıkartıyorum. Ve burada tabii ki Neptün bakın 29 derecede hareket edecek. Kritik yerlerde hareket edecek. Sonrasında Satürn de önümüzdeki ay Şubat ayında yine o da 29'a geçecek. Neptün'ün burada lütfen bakın haritanızda hangi noktalara vurgu yapıyor. Buradaki konularda illüzyonlar, buradaki konulardaki aldanmalar, kafa karışıklıkları, bırakmanız gereken konular, illüzyonlar, bunların hepsini etkin bir şekilde Oğlak yeni ayıyla temizleyebileceğinizi gösteriyor, arındırabileceğinizi gösteriyor. Burada olayları fark edeceğinizi gösteriyor. Tabii ki gençler, genç olanlar, buradaki kişiler ve kendi genç olan yanlarımız burada sıkışan kalıpları görüp onlar için yeni adımlar yapmaya hazır bir Oğlak yeni ayı görüyoruz. Dengelemek çok önemli olacak. Kendinize çok yüklenmemek, sevdiğiniz işleri göze alarak azimle, tabii ki uzun vadeye yayarak değerlendirmek, sebatla çalışmaya hazır olan bir enerji var. Öte yandan tabii ki fedakarlıklar, burada aşırı derecede abartılı şekilde etrafımıza faydalı olma bilinci. Burada Oğlan o çok çalışan gözü kara kısmına da dikkat. Burada tabii ki ilerlememiz gereken konuları görüp ama hani bırakmamız gereken konuları da görmemizi sağlayan bir Oğlak yeni ayı olacak. İkili ilişkilere bakalım. Bazı kayıplar demiştik. Geçen senelerde biliyorsunuz uzun süren bir pandemi süreci sonrasında pek çok olay değişti yaşamımızda ve artık yeni bir yüzyıla geçiyor olacağız. Aslında 14 Şubat'tan itibaren başlayacak ama buradaki kayıplar, bitişler sonunda artık kararlılıkla geliştirmek için odaklandığımız Oğlak yeni ayı devrede oluyor. Ve tabii ki kararlılıkla berrak bir yeni ay bu. Ne kadar hani pek çok olayı görüp çalışmaya azmettirsek de diğer yandan da o kayıplarımız demiştik ki ayrılıklar, bitişler. Burada artık emin, sorumluluk sahibi olan Oğlağı görmekteyiz. Para konularına bakalım. Tabii ki Oğlak deyince aklımıza çalışmak ve para ve emekler ve fedakarlıkların karşılığını almak demek. Kimilerimiz için gerçekten ün, başarı, yeteneklerinin tohumlarını attığı da bir yeni ay olacak. Burada değerlendirdiğiniz her şeyi lütfen unutmayın. Çok değerli olacak. Teklifler, görüşmeler, kararlar, niyetler giderek büyüteceğini gösteriyor ama dengeli şekilde, sebatkar şekilde çalışarak uzun vadeye yaydığınızda çok verimli, çok güzel bir Ocak ayı. Adeta demiştik ya, ocak, yemekleri pişirmek, o ateşin yanması, o ilk tohumlarının atılması, çalışmak, sebatkarlık göstermek ama aynı zamanda tabii ki duygularımızla da dengeleyebilmek önemli. Yatırım konularında demiştik özellikle ün başarı getiren konularda çok iyi. Yatırım yapmak için çok uygun bir Oğlak yeni ayı değil ama yine de şunun altına çiziyor. Özellikle Güneş, Mars, aşırıya kaçan çalışmalar, aşırıya kaçan parasal yatırımlar, aşırıya kaçan cüzdanı yoran etkinlikler. Bunlara da lütfen dikkat edin. Bir iş yapıyorsunuzdur. Paranızı dengelemek için para verip parayla ilgili bir dönüşüm içindesinizdir. Buradaki ekstra verdiğiniz paralara dikkat. Yatırım amaçlı gözünüzü kararttığınız konulara, risklere dikkat ediyor. Çünkü risk alabilen de bir yanı var bu Oğlak yeni ayının. Venüs alter sabit yıldızıyla kavuşuyor. Bu yıldız Kartal'ın boynunu sembolize ediyormuş. Bu da tabii ki Güneş'le seksil yapan Uranüs ve diğer açılarla baktığımızda üst yönetici otoriter kişilerin girişimlerini çok göreceğiz bu
Bunu anlatıyor bu yıldız ve burada yatırımların öne çıkacağı bir yeni aydan bahsediyor. O yüzden risk almamaya çok dikkat, ama şunu söylemek istiyorum. Belli bir konuda yatırımınız vardır, bir alacağınız vardır. Burada kendinize güvendiğiniz, emin olduğunuz konularda tabii ki kararlı bir yapı veriyor. Burayı desteklediğini görüyoruz. İlginç, sıra dışı, aynı zamanda Uranüs'ün de buradaki yapısından dolayı uzun süreli olmayan kazançları da sembolize ediyormuş. Burada unutmayın, uzun süreli plan yapmanız önemli. Bir para gelmiştir elinize. O parayı değerlendirirken dikkatli olunması gereken bir yeni ay. Dünya astrolojisine baktığımızda sert fırtınalar, salgın hastalıklar, çocuklarla ilgili bazı sorunlar, Allah korusun diyelim, kulağımızı çekelim, şiddet eğilimlerinin olduğu ortaya çıkmış. Yine sis, duman, hava ile ilgili, hava kirlilikleri, hava muhalefetleriyle ilgili durumlar, bunlar ortaya çıktığını göstermiş. Yine tabii ki burada fuzuli konulara çok fazla enerji harcamamız altını çiziyor. Özellikle mali konular, Oğlak yeni ayı olduğu için kayıplara karşı farkında olmak, o kar zarar dengesini iyi oturtmak ve bunun üstüne çalışmak çok verimli olacak. Gerçekten istediğiniz işleri gerçekleştirmek için lütfen bu Oğlak yeni ayını kullanın. Azimle çalıştığınız, emek verdiğiniz konuların karşılığını da göreceğiniz ve bunları yapmak için niyet ettiğiniz yeni ayı sevgili takipçilerim, hepinize bolluk, bereket, neşe ve en önemlisi en çok istediğiniz konuya, odaklandığınız konuya size getirmesini temenni ediyorum. Ve 20 Ocak sevgili kovalar, iyi ki doğdunuz. Nice güzel yaşlara, güzel gün dönümlerine. Plüton da sizin burcunuzda. Aman hemen moralinizi bozmak için söylemiyorum. Gerçekten çok önemli değişimlere kova yüzyılını açtığınız bir çağda olacaksınız. Sizin için çok verimli, güzel bir döneme geçiyorsunuz. İkna edicisiniz. Hemen 20 Ocak'tan itibaren acayip bir karizmanız artmaya başlayacak. Güçlü bağlar kurabileceksiniz. Fikirlerinizi ortaya koyabileceksiniz. İyi ki doğdunuz sevgili kovalar. Evet, 21 Ocak'ta da Güneş Merkür kavuşuyor olacak. Merkür cazimeyi dediğimiz Güneş'in kalbinde. Bugün etkili konuşmalar yapmak, bugün kararlar vermek, imzalar atmak, geliştirmek, niyet etmek, manifest etmek, her konuda Merkür'ün cazimi durumunu kullanabilirsiniz. Niyet etmek demiştik, dilek, dua, istek, girişim yapmak için çok güzel. 21 Ocağı lütfen kullanın. Kişilerle görüşmek, anlaşmak, konuşmak, bu anlamda çok etkin bir gün olacak 21 Ocak. Ve 23 Ocağa baktığımızda Güneş Plüton'la kavuşuyor. Çok kuvvetli bir kavuşum, bu ayın önemli damgalarından bir tanesi. Güçlü, dinamik, kararlı günler. Kimileriniz için güçlü kişilerle iş yapmaya başlayabilirler, tanışabilirler, farklı kişilerle, lider kişilerle. Seçimlerinizin, güçlü kararlarınızın ortaya çıkacağı bir döneme geçiyoruz. Sevgili takipçilerim, burada evet, kovaya geçmesiyle hissedeceksiniz. Hayatta pek çok şey artık değişmeye başlayacak. Burada seçimler, farklı sunumlar, farklı çözümler sunabilir size. İlginç karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ve 26 Ocak, 27 Ocak lütfen çok dikkat. Burada 27 Ocak'ta Mars Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. Kritik, zorlu, yıkıcı etkiler var. Bugün Uranüs'le özellikle bugünlerde zor, yıkıcı, bugünlere çok dikkat. Aman diyelim, çekelim kulağımıza, Allah muhafaza, dilimizin ucuna gelen, aklımıza gelen başımıza gelmesin. Ve 30-31 Ocak şanslı günler. Ayı kapatıyoruz. Ay Jüpiter'le olumlu etkiler içerisinde oldukça verimli, güzel. Ayın son günlerini kullanabilirsiniz. Evet, bu ayın en çok etkilenenleri demiştik. Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç çok fazla etki alıyor, çok fazla güzellik alıyor, çok fazla verim ve bolluk alıyor. En hayırlı olanla sizlere gelsin sevgili takipçilerim. Bu ay güzelliklerle sizi bulsun, bolluğuyla, bereketiyle sizleri bulsun. Lütfen aşağı yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum, merakla okuyorum. Merak ettiğiniz başka sorular varsa da lütfen Gmail'ime zodyakhabercisi@gmail'e yazmayı unutmayın. Tüm bu anlattıklarım hepsini de zodyakhabercisi.com'dan da bulabilirsiniz. Dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Her gün de Instagram'da paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Güzel, verimli, çalışkan ve odaklandığınız, sevdiğiniz konuları size getirmesini dilerim. Sevgiler ve selam.